Herkese merhaba. Ümit ederim iyisinizdir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Savaş kapımıza geldi, dayandı. Dört bir yandan savaş ateşleri sınırlarımızı, kapımızı yalıyor. Durum gerçekten kritik. Dikkat şart. Hep söylüyoruz. Mahallenizde yangın varsa rahat uyuyamazsınız. Bizim mahalle ise maalesef iki savaş arasında kaldı. Güneyimizde Gazze'den yükselen dumanlar, oradan ilk olarak başlayan kıvılcımlar Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı ve en nihayet tüm bölgeyi sardı. Üstelik bu daha başlangıç. İranlılar savaş daha başlamadı diyor. İsrail ise biz daha yeni başladık diyor. Bölge cayır cayır. Türkiye uzun yıllar bu tartışmaların, bu çekişmelerin dışında kalmayı başarmıştı. Ama bölge sınırlarımıza yaklaştıkça yaklaşıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan 12 gün önce Mekke Anlaşması'nı imzaladı. İmzacı devletler birbirlerine güvenlik garantisi veriyor. Birine saldırı, hepsine saldırı sayılacak. Trump mutlu, nihayet diyor. Bölge kendisini savunmaya başladı. Kuzeyde de durum fena. Savaş kanserli bir hücre gibi tüm Karadeniz'e yayıldı. Hazar Denizi'ne bile sıçradı. İki tarafta birer birer ticari gemileri vuruyor, petrol tankerlerini vuruyor, buğday taşıyan gemilere ateş açıyor. Birçok Türk gemisi vuruldu. Kendi denizimizde ticaret yapamıyoruz. Geçen hafta Rusya Türkiye'yi sert bir dille uyardı. Türkiye'nin Ukrayna'ya 280 milyon dolarlık Amerikan yapımı füze ve diğer silah satışı Moskova'yı kızdırdı. Kremlin diyor ki Türkiye açıklama yapsın. Türkiye ile aramızdaki güven bu şekilde yıkılabilir. Türkiye yakın zamana kadar Batı ile Rusya arasındaki dengeyi iyi götürdü. Ama artık bunun sonuna mı geldik? Türkiye tarafsızlığını koruyabilecek mi? Ukrayna'ya füzeler satarak bunu korumak mümkün olabilecek mi? Türkiye bir İsveç değil, bir İngiltere de değil. Türkiye'nin coğrafyası ve tarihi Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi diğer ülkelerle kıyaslandığında çok tehlikeli yapıyor. Türkiye ile Rusya'nın arası bozulursa bunun İran Savaşı'na da etkisi olur. Mekke Anlaşması ile birlikte Türkiye'nin Rusya ile de arası açılabilir. Bu potansiyel her zaman vardı. Türkiye aynı zamanda hem Rusya ile hem de İran'la limoni olursa, arası açılırsa bu gerçekten çok ama çok kötü olur. Çünkü iki savaşın tam ortasındayız. İki savaşın da birleştiği nokta olmak istemeyiz. Hassas günlerden geçiyoruz derken güneyimizde İsrail tehlikesi Suriye üzerinden bize yaklaşıyor. Yani sadece Rusya ve İran meselesi değil. Bir de güneyden İsrail sorunu, İsrail tehdidi kuzeye doğru yaklaşıyor. Salı günü Türkiye ve İsrail resmen çatışmanın eşiğinden döndü. Türkiye'nin İsrail savaş uçaklarını vurmasına ramak kaldı. Aynı şekilde İsrail savaş uçakları Türkiye'deki havaalanını vururken çok sayıda Türk yetkiliyi de öldürebilirdi. Savaş adım adım bize doğru yaklaşıyor. Kimi yorumculara göre Türkiye ve İsrail savaşı kaçınılmaz. Sadece zaman meselesi, matter of time. Bir yıla mı savaşırız yoksa 5 yıla mı savaşırız? Bunu Allah bilir diyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce El Cezire televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye dedi barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, bu savaştan da kaçmaz. Bunu da çok açık ve çok net bir şekilde söylüyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Türkiye savaştan kaçmaz, savaştan çekinmez diyor. Hiç şüphesiz bu sözlerin hedefi İsrail. İsrail gerilimi tırmandırıyor. İsrailli bakanlar İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek diyecek kadar cüretkar olabiliyor. Bunu kameraların önünde, gazetecilerin önünde söylüyor İsrailli bakanlar.
Türkiye ile İsrail'i savaşın eşiğine getiren asıl gerilim noktası Suriye. Dünkü olay üzerine gelişmeleri birazdan değerlendireceğiz. İsrail Salı günü Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına sadece 64 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Burası İdlib'e çok yakın. Hatta İdlib dediğiniz yer Türkiye'den de neredeyse görünecek kadar yakın bir yerden bahsediyoruz. Bu havaalanı Halep'e de yakın. Havaalanının doğusunda da Halep var. Suriye'nin en büyük ikinci şehri var. Askeri üs İsrail savaş uçakları tarafından tam 8 kez vuruldu. Saldırılarda şans eseri herhangi bir can kaybı olmadı. Ancak iddiaya göre saldırıdan hemen önce Türk heyeti bu askeri üste çalışma yapıyordu. İsrail saldırıyı Türkiye'ye karşı yaptığını açık açık söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi resmi sitesinden yapılan açıklamada İsrail ve Suriye anlaşmıştı denildi ve devam edildi. İsrail ve Suriye anlaşmıştı. Türk askeri güçleri Suriye topraklarına girmeyecekti. Ama Şam yönetimi sözünde durmadı. Türk kuvvetlerinin Halep yakınlarındaki hava üssüne konuşlanmasına izin verilmesi bu anlaşmanın ihlalidir dedi İsrail Başbakanlık Ofisi. İsrail Başbakanlığı mesajında devam ediyor ve şöyle diyor: Suriye'yi defalarca uyardık. Böyle konuşlandırmaya izin verirsen bunu İsrail'in güvenliğine tehdit sayarız dedik. İsrail güvenliğine tehditleri tolere etmez. Yani bakar mısınız? Suriye sanki İsrail'in böyle bir kolonisi. Buraya kimseyi getiremezsin. Türk askeri giremez. Bilmem ne askeri giremez. Sen de burada uçak sahibi olamazsın. İsrail hani derler ya böyle köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyor. İstediğini söylüyor. İstediğini yapıyor. Şu anki vaziyet böyle. Tel Aviv bu açıklamalarıyla açıkça Türkiye'yi hedef alıyor. Ve Suriye'de Türk varlığına izin vermeyeceğini söylüyor. İşin doğrusu Netanyahu hükümeti sadece Türk varlığına değil, Suriye'de bir askeri varlığa tahammül edemiyor, izin vermiyor. Esad rejimi düştükten sonra 2024 sonunda Suriye'nin tüm askeri tesislerini İsrail vurmaya başladı. Hava üslerini, tüm silahlarını, tanklarını, uçaklarını, hava savunma sistemlerini ne buldularsa hepsini İsrail uçakları vurdu. Netanyahu diyor ki Suriye'nin yeniden bir güç olmasına müsaade etmeyeceğiz. Uçakları olmayacak, saldırı silahları vesaire olmayacak. Hatta geçen yıl verdikleri bir ultimatomda İsrail Suriye'ye dedi ki Şam'ın güneyine inemezsin. Oraya hani böyle bir askeri aracın içine 10 tane askerini yollayıp onu bile gönderemezsin. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bakar mısınız? Suriye bir bağımsız devlet, bir egemen devlet ve İsrail diyor ki ülkenin şu kısmına asker gönderemezsin, ülkende askeri bir üs kuramazsın, uçak sahibi olamazsın. İsrail'in bu vizyonu, bu yaklaşımı sadece Türkiye'nin Suriye politikası ile çelişmiyor. Aynı zamanda Amerika'nın da Suriye politikasıyla çelişiyor. Türkiye'nin Suriye yaklaşımı Trump politikalarıyla aslında tamamen uyumlu. Trump Şam'da Esad'ın devrildiği ilk günden beri Suriye'nin ıslah edilmesi, yeniden ayağa kaldırılması ve Suriye devletinin uluslararası sisteme entegre edilmesi işini en başta Türkiye'ye bıraktı. Türkiye'den beklenen Suriye'yi dediğim gibi ayağa kaldırmak, İran, Hizbullah ve Rusya'nın Suriye'den uzak tutulması ve Şam'da Batı ile iyi ilişkiler geliştirmiş bir yönetimin olması. Ahmet El-Şara Trump'ın en sevdiği liderlerden, onu sürekli olarak övdü ve Ahmet El-Şara'yı Trump yönetimi destekliyor. Donald Trump bu konuda Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkelerini de Türkiye'ye ve Ahmet El-Şara'ya yardımcı olmaları için teşvik etti. Trump ve damadı Kushner, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin onlara göre ıslah edilmesi, düzenlenmesi, İran etkisinin buralardan uzak tutulması ve diğer konularda Türkiye'yi
en önemli bölgesel partnerleri olarak görüyorlar. Trump ve Kushner'in hayalindeki Orta Doğu'da İran sınırlarına çekilmiş bir ülke, bölgenin geri kalanı Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak ve ticaret halinde bölgedeki tüm ülkelerde İsrail'i resmi olarak tanıyor. Amaçları bu. İşte Amerika'nın bu hayalini bizzat bozan Netanyahu ve onun hükümeti, yani İsrail. Netanyahu hükümetine göre ise Trump yönetimi çok naif ve büyük bir yanılgı içerisinde. Netanyahu'ya göre Türkiye şu anda takiye yapıyor, yani numara yapıyor, gerçek niyetlerini gizliyor ve Amerika ile dost gibi davranıyor. Netanyahu ve bakanlarına göre Ankara bu şekilde güçlenecek ve yakın bir zamanda İsrail'e tehdit olacak. Tüm silahlarını İsrail topraklarına çevirecek Türkiye. Bu konuda İsrail ve Amerika arasında büyük bir yaklaşım kavgası var. İki tarafta birbirini yanılmakla, saf olmakla veyahut da yanlış olmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da sert bir iç savaş sürüp gidiyor. Nitekim İsrail'in Suriye hava üssünü şaşırtıcı, beklenmedik bir hamleyle bombalamasını Amerika kınadı. Belli ki Amerika'nın bundan haberi de yok, onayı da yok. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i kınadığı haller tarihte birkaç tanedir. Yani iki elin parmağını bulmaz. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak İsrail saldırısını kınadı, resmi olarak kınadı ve açıklamasında bölgesel istikrara katkıda bulunmayan gereksiz bir tırmanma diye bahsetti bu saldırıdan. Barak, İsrail'in bu saldırı öncesinde Türkiye'yi haberdar etmeyerek istenmeyen olaylara kapı açtığını da söyledi. Burada Türkiye olgun davrandı veya temkinli, dikkatli davrandı ve bir felaketi önlemiş oldu. Eğer Türkiye paniğe kapılsaydı, İsrail savaş uçaklarından birini veya birkaçını indirseydi, gerçekten bugün bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Hatırlayacaksınız, yaklaşık 11 yıl kadar önce Rus savaş uçaklarıyla da böyle bir kriz yaşanmıştı ve 2 Rus savaş uçağı Türkiye tarafından Suriye sınırında Hatay yakınlarında vurulmuştu. Aynı şekilde saldırı sonucunda bu askeri üste, Suriye'deki üste bulunan Türk yetkililer de hayatını kaybedebilirdi. O da bir kriz olurdu. İsrail'in Kanal 13 adlı haber kanalına bilgi veren İsrailli bir yetkili diyor ki, bu saldırıda İsrail olarak şurası çok açık ki biz Türkiye ile çatışma riskini, askeri çatışma riskini göze aldık. Daha önce defalarca söyledik. Türkiye'nin İsrail'le bir savaş istediğini zannetmiyorum. Ama savaş öyle bir şeydir ki bir noktadan sonra size seçim hakkı bırakmaz, sürüklenir gidersiniz. Savaş girdap gibidir. Birazcık yaklaşayım denemez. Yaklaşırsanız sizi içine çekebilir. Tel Aviv'de akıl sağlığından şüphe ettiğim bazı insanlar bakanlık koltuğunda oturuyor. Netanyahu deseniz hem bir çılgın hem de siyasi kariyeri için ülkesini ateşe atabilen birisi. Hem İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyorlar hem de tüm bölgenin. Türkiye ve İsrail Suriye üzerinde şu anda sürtüşüyor, ciddi sorunlar, çıkar çatışmaları yaşıyor. Ankara en son telefon görüşmesinde Amerika Başkanı Donald Trump'tan İsrail'i durdurmasını istedi. Trump Türkiye'ye hak veriyor. Hatta Trump'ın Ankara Büyükelçisi Barak İsrail'i açıktan eleştiriyor ve uyarıyor. Fakat şunu da görmek gerekiyor. İsrail, Washington DC'de çok kuvvetli ve Trump'ın da gücü İsrail'i durdurmaya maalesef yetmeyebilir. İkinci olarak, eğer İsrail Türkiye'yi Suriye'den çıkaramayacağını düşünürse, Suriye'de Türkiye'nin askeri varlığına engel olamayacağını düşünürse, Türkiye'nin başına başka yerlerde büyük sorunlar da
çıkarabilir. İsrail'in karnesi bu tür örneklerle dolu maalesef. Evet, savaş 3 taraftan yaklaşıyor demiştik. Hem Rusya hem İran savaşı, şimdi de Suriye üzerinden İsrail'in çatışma tehditleri, saldırı tehditleri. Bunlardan bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Ümit ederiz bu 3 çatışma noktasından uzak durmayı başarabiliriz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.